Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile kat kat tel tel ayrılan pastanedekilerden bile güzel ve de lezzetli tahinli çörek tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizleri bekletmeden tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için 1 su bardağı ılık sütü uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1,5 çay bardağı toz şeker, çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Yarım paket yaş maya, eğer yaş mayanız yoksa 1 paket kadar instant maya, yani ortalama 10 gram. Mayayı da ekledikten sonra karışımı güzelce karıştıralım. Ve mayalı karışımımızı mayamızın aktive olması için en az 3-5 dakika kadar dinlendirdikten sonra üzerine 2 adet yumurta kıralım. 150 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tuzsuz tereyağı veya margarin ekleyip güzelce karıştıralım. Yağımız mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Karıştırdıktan sonra üzerine azar azar un ilavesi yapalım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Bir taraftan un ekleyip diğer taraftan ise spatula ile karıştırmaya devam edelim. Başta 3 su bardağı ekledim ve şu an 4. su bardağını ekleyip karıştırıyorum. Bu aşamada üzerine 1 tatlı kaşığı kadar mahlep ilavesi yapıyorum. Eğer varsa elinizde mutlaka kullanın, yoksa çok da önemli değil. Ve bereket içinde 1 çimdik kadar tuz ekleyip spatulayı karışımın içerisinden çıkartıp hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Son olarak 1 su bardağı kadar daha un ekledim. Ve yumuşacık bir hamur olacaktır. Yine de ununuzu kontrollü eklerseniz hamurunuzun kıvamı daha da iyi olur. Çünkü kullanacağınız yumurta boyutu bile benimkiyle aynı olmayabilir ve ununuzun kalitesine göre bile miktar değişebilir. Şimdi hazır olan hamurumuzun üzerine streç veya poşetle hava almayacak şekilde güzelce kapatıp hamurumuzu sadece 2 katına çıkıncaya kadar dinlendirelim. Çok fazla mayalandırmanıza gerek yok. Sadece 2 katına çıkması yeterli. Ortalama yarım saat kadar dinlendirdikten sonra hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Elimizle hafif toparlayalım ama kabarıklığını tamamen almayalım. Ve hamuru tezgaha alıp aynı şekilde şöyle katlayıp düzeltelim. Yani tamamen kabarıklığını indirmeyelim. Daha sonra ise hazır olan hamurumuzu 4 eşit parçaya bölelim. Ve elde ettiğimiz hamur parçalarını elimizle beze haline getirelim. Bu aşamada isterseniz un kullanabilirsiniz. Ben gerek duymadım. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için zaten yapışmıyor. Ve bezelerimiz artık hazır oldu. Şimdi bir tepsinin içerisine aldım. Üzerlerini bir poşetle kapatıyorum. Ve bu şekilde 10 dakika kadar dinlendireceğim. Dinlendirmemdeki esas sebep daha sonrasında kolay açılmasını sağlamaktır. 10 dakikanın sonunda tezgaha birazcık un serpiştirip hamurlardan bir tanesini, hatta ilk yaptığım hamurdan başlayarak tezgaha alıyorum. Ve hamuru açmaya başlıyorum. İster merdaneyle isterseniz de oklavayla açabilirsiniz. Sizler için hangisi kolaysa onu tercih edebilirsiniz. Ben merdaneyle birazcık genişlettikten sonra oklavayla açmaya devam ettim. Hamuru çok ince açmanıza gerek yok. Yeteri kadar açtıktan sonra şöyle üzerinden bastırarak her tarafının eşit olmasını sağlayalım.
Daha sonra ise eğer mümkünse hamurumuzu dört köşeli yapalım. Şöyle elimizle çekiştirerek düzeltebiliriz. Zaten yağlı ve mayalı bir hamur olduğu için kolaylıkla şekil alıyor. Yufkamız artık hazır oldu. Şimdi üzerine tahin gezdirelim. Ölçülü bir şekilde kullanmıyorum. Tamamen üzerini kaplayacak kadar tahin eklememiz yeterli. 4 adet beze için toplamda 500 gram kadar tahin kullandım. Önce tahin ekledim. Daha sonra ise azar azar şeker serpiştiriyorum. Bunu yapmamdaki esas sebep, yani isterseniz başta 1 su bardağı tahin bir su bardağı şekerle 2 su bardağı tahini karıştırıp o şekilde hamurlarınızın üzerine sürebilirsiniz. Ama ben o şekilde yapmıyorum. Çünkü şeker ve tahin birbirine karıştığı zaman daha sonrasında sürülmesi çok zor oluyor. O yüzden eğer siz de isterseniz benim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ölçülü de yapmak isterseniz eğer 2 su bardağı tahine 1 su bardağı kadar şeker yeterli olacaktır. Yufkanın her iki ucundan tutup içe doğru katlayalım. Her iki tarafının da kalınlığının eşit olmasına dikkat edelim. Daha sonra ise yufkanın orta kısmından kesip 2 adet hamur elde edelim. Eğer isterseniz tek sarıp yani bir tane hamur yapabilirsiniz. O zaman çöreğiniz çok daha büyük olacak. Ben orta boylarda bir çörek yapmak istediğim için bu şekilde hazırladım. Ve hazır olan hamuru bir tepsinin içerisine alıyorum. Elimin altında çok boş yer olmadığı için tepsiye almayı tercih ettim. Ama sizler aynı tezgahınızın üzerinde de dinlendirebilirsiniz. Ve hamurlarımı açmaya devam ettim. Tekrardan bir tanesini daha açıp üzerine tahin sürüyorum. Video çok fazla uzun olmasın diye açma aşamalarını da özellikle göstermek istemedim. Ve yine şeker serpiştirdim. Her tarafına gelmesine dikkat edin. Eğer çok şekerli seviyorsanız şeker miktarını birazcık arttırabilirsiniz. Ama bence bu çok kararlı. Yani çok yerinde bir şeker miktarı oldu. Yine hamurun her iki tarafından, her iki ucundan tutup içe doğru katlıyorum. Bir pizza ruletiyle veya bıçakla ortasından keselim. Her iki hamurum hazır oldu. Geriye kalanlarını da aynı şekilde hazırlayıp ilk yapmış olduğum hamurdan başlayarak elimle tezgahın üzerinde yuvarlıyorum. Neden ilk yapmış olduğum diyorum? Çünkü ilk yapmış olduğumuz hamurun içerisinde tahin birazcık sertleşecektir. Yani içerisinden akmayacaktır ve kolay şekil alacaktır. O yüzden aklınızda bulunsun. İlk hangi hamuru yaptıysanız ondan başlayarak tezgahın üzerinde bu şekilde yuvarlayın. Daha sonra ise bir elinizle ileri, bir elinizle geri olacak şekilde yuvarlarsanız eğer kolaylıkla şekil alacaktır. Ve kendi etrafında döndürerek çöreğimize şekil verelim. Çok fazla sıkı sarmayın. Daha sonrasında pişerken içerisinde hamurlaşmalar kalmasın ve de şekli bozulmasın. Ve bir tanesini hazır ettim. Şimdi yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine alıyorum. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Şöyle yakından da göstermek istedim. İsterseniz yağlanmış fırın tepsisine de koyabilirsiniz. Bu şekilde yağlı fırın kağıdı kullanmak zorunda değilsiniz. Hemen ikinci hamuru alıp elimle genişlettim ve tekrardan vurarak devam ediyorum.
Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden izliyorsanız eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirterek benimle etkileşimde bulunursanız çok çok sevinirim. Ve tarifimle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi detaylıca kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve ikinci, hatta dördüncü hamuru da bu şekilde hazırladım. İçerisinde kabarcıklar bile oluşmaya başladı. Gerçekten hamurumuz çok güzel. Ve fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Üzerini kapatıp 10-15 dakika kadar tepsi mayasının gelmesini bekledikten sonra üzerine bir adet yumurta sarısı ve birkaç yemek kaşığı kadar sıvı yağ karıştırıp sürelim. Yağ karıştırmayabilirsiniz ama karıştırırsanız yumurta sarısı kolay sürülecektir. Yumurta sürdükten sonra kavrulmuş susam, ceviz, fındık, fıstık ne isterseniz üzerine serpiştirebilirsiniz. Bu arada bir adet yumurta sarısı sadece bir tepsi için yeterli geldi. Diğer tepsi için bir adet daha yumurta kırıp sarısını o şekilde kullandım. Aklınızda bulunsun. Şimdi artık çöreklerim fırına gitmeye hazırdır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğim. Ortalama pişme süresi 20-25 dakikadır. Fırından çıkıp tamamen soğuttuktan sonra çörekleriniz artık servise hazırdır. Çok fazla soğutmadan kesmeyin. İçerisinde hamurlaşmalar olmasın. Toplamda 2 tepsi yani 8 adet kadar tahinli çörek elde ettim. Eğer daha büyük yapmak isterseniz, hamurları kesmeden yapmak isterseniz 4 adet büyük boy tahinli çöreğiniz olacaktır. Ve çöreklerimiz artık servise hazırdır. Hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten çok çok güzel oldu. Hatta hazırlarından bile çok daha lezzetli oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Eğer denerseniz deneyimlerinizi deneyecek olan herkese de fikir olmak amaçlı yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.